Adam Sandler, iyi fikirleri olan ama gidecek hiçbir yeri olmayan bir dizide kariyerinin en sessiz performanslarından birini sergiliyor. Bu noktada Adam Sandler'ın bir dizide güçlü bir performans sergilemesi pek de şaşırtıcı değil. Bunun Punch Drunk Love'daki ilk bakışlarından, yeterince takdir görmeyen The Meyerowitz Stories and Hustle'a ve tabii ki Uncut Gems'teki adrenalin sarsıntısına kadar, Sandler'ın dramatik bir oyuncu olarak bir aktör olarak olduğundan daha fazla tutarlılık bulması tamamen mümkün. Komedyen. Ancak Sandler daha ciddi roller üstlense bile bu rollerle daha komik rolleri arasında bazı tutarlılıklar var. Sandler öfke patlamalarına yatkın karakterleri canlandırmayı seviyor. Sanki ne olursa olsun karakterleri patlamaya hazır saatli bombalarmış gibi. Sandler'i oynayacak biri olmadan görmek de nadirdir. Her zaman tepki verebileceği bir Drew Barrymore, Kevin James, David Spade ve benzeri vardır. Çernobil yönetmeni John Rank'in imzasını taşıyan Spaceman'ı, Sandler'in oyun yazarı olarak daha önceki gezilerinden bu kadar farklı yapan şey de bu. Spaceman, hiç şüphesiz onun en tuhaf projelerinden biri olan Sandler'ın dar görüşlü, solo performansına, aktörden şimdiye kadar gördüğümüz daha sessiz bir performansa dayanan bir film. Spaceman kendi iyiliği için biraz fazla dolambaçlı ve açıkça yaratmak istediği şaşırtıcı değil, ancak tüm bunların arasında Sandler'in bir oyuncu olarak geliştiğinin bir başka kanıtı da var. İzlemesi büyüleyici. Spaceman, neyle ilgili? Jaroslav Kalfar'ın Bohemya Adamı adlı kitabından uyarlanan Spaceman, Jüpiter'in eteklerine yapılan tek başına yolculuğun 189. gününde başlıyor. Orada, evinden 500 kilometre uzakta bulunan ve yalnızca 4 yıl önce ortaya çıkan bir anormallik olan Chopra bulutunu araştıran Çek Cumhuriyeti'nden astronot Jakub Prochaska ile tanışıyoruz. Başlangıçta Jakub uzaydan bir video basın toplantısı düzenler ve burada bir kız ona dünyanın en yalnız adamı olup olmadığını sorar. Jakub buna gülse de onun galaksideki en yalnız adam olduğunu söylemek daha doğru olur. Jakub çoğunlukla görev komutanı Peter'la konuşuyor ve gürültülü tuvaletinden şikayet ediyor. Bu arada hamile karısı Lenka'nın mesajları da duruyor. Aslında gönderdiği son mesajda ondan ayrılıp annesi Zedena'nın yanına gideceği yazıyordu. Ancak bu mesaj, Jakub'un üzerinde bu tür bir stres oluşmasını istemeyen komiser Tuma tarafından ele geçirilir ve durdurulur. Ancak Jakub için Lenka'nın sessizliği çok şey anlatıyor çünkü kendisi bu görevlere giderken evliliğinin ne kadar stres altında olduğunu biliyor. Görevin stresleri arasında, tuvaletin çarpması, uyuyamaması ve Lenka'dan mesaj gelmemesi, Jakub'un bir ziyaretçisini kabul eder, Jakub'un Hanus adını verdiği, görünüşte birdenbire ortaya çıkan dev bir örümcek. Filmin birkaç kez ifade ettiği gibi, yalnız kaldığında düşünürsün, ve Jakub, Hanus'la birlikte yaptığı şeyin aynısını yapar, Jakub, karısıyla geçirdiği ilk günleri, neyin yanlış gittiğini ve hatta daha da geriye, kendi ailesini düşünür. Trajik çocukluk. Jakub, evrenin nasıl başladığına dair yanıtlara yol açabilecek Chopra bulutuna yaklaştıkça, onu bugün bulunduğu yere getiren şeye bakıyor. Spaceman, parasını kazandırmayacak kadar çok şey kurdu. Spaceman sadece geçici olarak çalışır ve lekesiz zihnin neredeyse ebedi Solaris'i olmaya çalışır, tuhaf, açıklanamaz bilim kurgu kinayeleriyle kurtarılması gereken bir ilişkinin hatırasının bir karışımı. Jakub'un görevinin hiçbir zaman çok fazla aciliyeti olmuyor ve Chopra bulutunun gizemlerini keşfetmeye başladığımızda, izleyiciyi hayrete düşürme çabaları başarısız oluyor. Orada burada iyi, ilgi çekici fikirlerin parçaları var. Ancak asıl odak noktası olan aşk hikayesinde sadece küçük mihenk taşları var. Daha da büyük bir utanç, yeteneklerin kendi memleketimizde israf edilmesidir. Mulligan, ne yazık ki pencerelerden dışarı bakmak ve Jakub olmadan hayattaki yeni yönü üzerine düşünmek zorunda kalır. Lenka karakteri gibi o da ancak Jakub'la aşklarının ilk başlangıcı olan, yerine getirilmemiş vaatlerle dolu ilk günlerine baktığımızda canlanıyor. Daha da kötüsü, kızının seçimini sorgulamak ve onunla karanlık odalarda sessizce oturmak için yalnızca birkaç sahneye sahip olan Olin'dir. Colby Day'in senaryosunda ayrıca bahsedilen, sonra hiçbir şekilde karşılığını almayan pek çok ilgi çekici kavram yer alıyor, gidecek hiçbir yeri olmayan yarım yamalak fikirler. Örneğin, bu programı ayakta tutan kurumsal sponsorluklar hakkında eğlenceli bir koşucu var, Jakub, bunları kullanmadan önce ara sıra uzayda ihtiyaç duyduğu projelerden bahsetmek zorunda kalıyor. Ancak bunların meydana geldiğini göstermenin ötesinde, bu hiçbir yere varmıyor. Benzer şekilde, Rossellini ve Nayar'ın Jakub'u evliliği konusunda karanlıkta bırakma planları çoğunlukla kabul edilir ve ötelenir. Rossellini'nin performansı ise en iyi olanı yapmak ile hiçbir zaman çözümü olmayan kötü niyetli bir doğa arasında sınırlanır.
Belki de bu açılardan en hayal kırıklığı yaratanı Jakub'un çocukluğunun araştırılmasıdır. Babasına ve ne kadar berbat bir adam olduğuna dair kısa bir bakış görüyoruz ancak Spaceman yine Jakub ile Lenka arasındaki sorunlara yeniden odaklanmak için bundan hızla uzaklaşıyor. Renk'in yönetmenliği en azından zorlayıcı özellikle uzayda çünkü her zaman hareket halinde kalıyor. Anıları kazırken Jakub ve Hanus'un yanında süzülüyor. Jacob Ihren'in sinematografisi her zaman kirli karanlığın ve uzakta beliren mor, parlak şopra ile bu yolculuğun tünelinin sonundaki ışık vaadinin tam olarak doğru karışımıdır. Spaceman'in en iyi anlarından bazıları, Jakub'u uzay giysisi içinde yabancı bir gezegen gibi görünen bir yeri keşfederken gördüğümüz ilk sahnede olduğu gibi, yalnızca diyalogsuz görüntülere dayanıyor. Bize kaskını çıkarırsa öleceği söylendi. Ancak ağaçlar ve su o kadar doğal geliyor ki, sanki Jakub bu kadar yolu eve dönüş yolunu bulmak için gelmiş gibi. Benzer şekilde, 3. perdedeki şaşırtma girişimleri her zaman işe yaramasa da bu bölümdeki görseller sahnenin diyaloglarından daha etkilidir. Adam Sandler'ın mükemmel performansı, Spaceman'i izlenmeye değer hale getiriyor. Ama evet, bu Adam Sandler ve dev bir uzay örümceği hakkında bir film. Jakub'un eklem bacaklı ziyaretçisine karşı temkinli olduğu ilk saatin ardından, bu ikisi Jakub'un geçmişini araştırınca Spaceman kendi ritmini bulmaya başlar, bu, diğer konuların ve karakterlerin hak ettiği ilgiyi görmesi pahasına olsa bile, Hanus'un Jakub'un zihninin bir ürünü olup olmadığı hiçbir zaman tam olarak açıklığa kavuşturulmadı ve açıkçası bunun bir önemi yok. Çünkü o öncelikle Jakub'un uzaya kaçınmak için geldiği bu düşüncelere ulaşmak için sadece bir katalizör. Deyin senaryosunun gücünü bulduğu anlardır bunlar. Konu uzay ya da örümceklerle ilgili değilse, bu sadece ilişkisinin nerede ters gittiğini merak eden bir adamla ilgilidir. Spaceman'in yüksek konseptli bir tuzağı var ama daha basit ve bağ kurulabilir bir hikayesi yok. Dano'nun yumuşak sesi, uzayın soğukluğu arasında rahatlatıcı bir etki yaratıyor ve performansı Sandler'a çok yakışıyor. Ancak Spaceman'i gerçekten değerli kılan, ihtiyaç duyduğu duyguyu aşırıya kaçmadan veren incelikli bir rol olan Sandler'dir. Sandler'ın diğer karakterlerinin genellikle yaptığı gibi öfke ya da korku göstermesi için bir neden yok ve her ne kadar konuları tartışacak Hanus'u olsa da Sandler için, ondan büyük ölçüde bunu yapmasını isteyen bir rolde neler yapabileceğini görmek etkileyici. Düşünceleriyle baş başa kalmak. Bu noktada hepimiz Sandler'ın dramalarda oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Ancak Spaceman gibi filmlerde onun bu şekilde kendini sınamasını, oynamasını beklediğimiz rollerden biraz uzaklaştığını izlemek heyecan verici. Dramatik rolleri. Spaceman, tüm konuları bir araya getirmekte zorlanıyor ve bu, yalnız bir adamın hayatının nerede ters gittiğini sorgulamasıyla dünyada kolayca gerçekleşebilirdi. Bunu olduğu gibi sadece orta derecede ilginç bir uzay filmi olmaktan kurtarırdı. Spaceman sıklıkla bir şeyler yapmaya çalışıyor ve oraya tam olarak ulaşamıyor. Ancak bu, Jakub ve Hanus aracılığıyla araştırılan aşk hikayesine odaklandığında, Spaceman'de hoş bir ciddiyet var. İşte bu anlarda filmin geri kalan hataları ortadan kalkıyor ve bazen bu hikayenin uzay tarafının başaramadığı tüm harikaları içeren bir ton buluyor. Spaceman zorlu bir yolculuk ama böyle zamanlarda Sandler'in performansı sayesinde çoğu zaman gitmeye değer.